Merhaba arkadaşlarım, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel cici bir yelekle geldim. Bakın böyle pembiş pembiş bir yelek ördüm. Şeker pembesi ama burada nasıl çıkıyor rengi tam çıkmıyor gibi. Şimdi arkadaşlarım şöyle size çok tatlı bir yelek hazırladım. Bakın örneğim o kadar güzel oldu ki böyle yumuşacık fısır fısır düşen bir yelek oldu. Şöyle 3 tane düğmeli yapacağız. Bakın burada 3 tane düğmesi var şu şekilde. İç kısmı da bakın böyle gözüküyor. Çok çabuk da ilerliyor yeleğimiz. Hani hızlı da örülüyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ölçü isteyen arkadaşlarımız olmuş. Hemen boyunu ölçeyim. Yeleğimiz bizim şöyle inç olarak değil. Şöyle bakalım şimdi. 32 santim arkadaşlar. Hatta şöyle 33 santim. 33 santim boyunda. 29 santimde eninde bir yelek olmuş. Yani 5-6 aylıkken giydirmeye başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz ben 0-1 yaş arası bebekler için çalışıyorum. Kanalımın gidişatı da bu şekilde. O yüzden 0-1 yaş arası 5-6 aylıkken 4-5 aylıkken de giydirebileceğiniz ölçülerde bir yelek. Arkadaşlar şöyle şu iple ördüm. Bu ipimin inceliğine bakın şöyle bütün bebek iplerinin inceliğiyle olur. Çok ince de değil. Yani öyle söyleyeyim. Bakın bu kullandığımız Kartopu Baby One ya da Polosu Sandy Baby ipiyle de aynı kalınlıkta yapabilirsiniz. Videoda 2 tane tığ kullanacağım. Şu üst tarafı 3 milimlik tığ ile öreceğim. Alt tarafını 4 milimlik tığ ile öreceğim. Bakın şöyle 2 tane 3,5 almışım yanlışlıkla. Neyse burayı robayı 3 ya da 3,5'la örün. Alt kısmını da 4 numara tığ ile ördüm. Elinizde bir tane tığınız varsa alt tarafı biraz bol örün. Yani böyle ferah ferah dursun. Hadi o zaman çok konuştum. Az laf çok iş diyerek örmeye başlayalım. Yeni geldiyseniz kanala abone olun. Benimle birlikte örmeye siz de başlayın. Arkadaşlar önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Ve 72 tane zincir çekelim. Zincirimiz sıkı sıkı olmasın arkadaşlar. Hani böyle gergin bir zincir olmasın trabzanları battığımızda. O yüzden böyle rahat zincirler çekelim. Çok sıkı olmayan rahat zincirler. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 72 tane zincirimi çektim. Ve bakın arkadaşlar şimdi şuradan tutun. Artı 2 çekeceğiz. Şöyle. Tuttuğum yere yani 72. zincire batırıp bir trabzan yaptım. Bu birinci trabzanımız. Sıradakine bakın ikinci 14 tane böyle trabzanımız olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane bakın trabzanı yaptım. 2 4 6 8 10 12 14. Şöyle bakın şurada yazıyor zaten 14 diye. 2 zincir çekelim ve son battığım yerden bakın buradan batırıp aynı yerden tekrar başlayacağız. Şöyle 14 tane yine trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir iki zincir, tekrar bakın son battığım yerden başlayarak 20 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 20 tane arka için trabzan yaptım. Bakın böyle. 2 zincir çekip son battığım yerden başlayarak 14 tane trabzan yapacağız ikinci kolumuz için. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın 12 tane. 1 2 12 değil, pardon, 14 2 4 6 8 10 12 13 14. 14 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekip şimdi tekrar yine 14 trabzan yapacağız. Bakın sonuncuya batırdım. Buradan başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bir tane fazla zincir çekmişim. Bakın o da burada kaldı. Şimdi arkadaşlar en zor yerini yaptık. Bu kısım en zor yerimizdi. Bundan sonrası kolay bir şekilde gidecek. 1 2 3 4 tane artış noktası yaptık. 1 2 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi artış noktasına kadar trabzanlar yapacağız. Yalnız burada hemen bir düğme deliği yapacağım. Bakın 2 trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığ aldım. Bir atlayıp ikinciden tekrar başladım. Bir tane düğme deliği yapmış olduk. Artış noktasına kadar geldim. Şimdi arkadaşlarım, bir artış noktasında ne yaptıysak burada yaptığımızın aynısı burada ve burada yapacağız. Yani 4 noktada aynı şekilde artışlar olacak. Şimdi arkadaşlar bakın, burada zincirimiz var. Zincirimizin içine 1 2 tane trabzan yapalım. 2 zincir çekip tekrar aynı yere 2 trabzan yapalım. Böyle. Ve tekrar öbür artışa gidip aynısını yapalım. Öbür yerlerde de aynısını yapıp sıramızı tamamlayalım. Bir sırada böyle, bir sırada 2 tane artıracağız arkadaşlar. Burada her bölüme 4'er tane artırmış oluyoruz. Şuraya kadar tekrar geleyim. Bakın aynı yere aynı işlemi tekrar yapacağız. Bakın şöyle. Şimdi buranın içine 2 tane, 1 2 2 zincir, tekrar 2 tane. Yani öbür artırmadaki yaptığım işlemin aynısını buraya da yaptım. Şimdi arkadaşlar sırayı tamamladım. Döndüm. Artış yerine kadar birebir batarak ilerleyeceğim. Artış yerine geldiğimde
Altta ne yapmıştık? 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Bir sırada böyle artıracağız. Bir sırada ikili, bir sırada birli. Şimdi öbür 2 noktayı da 3 noktayı pardon devam edeceğiz. Böyle. Devam edelim. Burada bir de düğme deliği yapmıştık bakın. Bir tane bırakmıştık ya. Zincirin içine bir tane trabzan yaptım. Bu düğme deliklerini şöyle arkadaşlar 1 2 3. sırada tekrar koyacağım. 3 tane düğme deliği sığdıracağım. Döndüm. Şimdi bakın artış noktasına geri gideceğim. Ve orada artışı tekrar göstereceğim. Birbirine yakın 3 tane düğme deliğimiz olacak. Bakın ikinci sıraya bir dahaki geldiğimiz sırada düğme deliğini açacağım. Evet, artışa geldim. Arkadaşlar burada bakın 2 ile başladık. 2 1. Şimdi tekrar ikili. 1 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan. Bir dahaki geldiğimizde 1 trabzan yapacağız. 2 zincir, 1 trabzan yaparak robamızı büyüteceğiz. Robamız bu şekilde büyüyecek arkadaşlar. Her sırada aynı şeyi göstereceğim. Bu yüzden şimdi robamı büyütüp tekrar geri geleceğim. Bakın şöyle göstereyim. 2 1 2. Tekrar 1 2 1 böyle devam edecek. Evet arkadaşlar, robamı 9 sıra ördüm. Bu roba bana 5-6 aylık bir bebek için rahatlıkla bir genişliğe ulaştı. Şimdi biraz daha eklemek için bir sıra daha ekleme yapabilirsiniz. Yani ikili sırada bakın tekli sıraları ördüm. Bir artırdım, 2 zincir, bir artırdım. Tekrar bunun üzerine ikili artırmaları da yaparak bir 6 ay daha yani 1 yaşa kadar rahatlıkla olabilecek ölçüye ulaşabilirsiniz. Şimdi ben 5-6 aylıktan başlayan bir bebek için yapacağım. Kolları bırakıp örneğimi kurarak devam edeceğim. 4 milimlik tığıma geçtim. Başta da söylemiştim 2 tane tığ kullanacağım diye. Bakın şimdi burada 3 tane de düğme deliği 2 sıra arayla yaptım ve bu şekilde oldu. 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim arkadaşlarım. Şimdi örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bakın hemen buradan 3 zincir çektim. Buraya bakın şuna bunun dibindekine batırıp buraya 2 tane trabzan yapacağım. 1 aynı yere 2 tane trabzan. Şöyle. İpimi aldım. Tekrar yine bu aynı yere 3 kere sararak bir fıstık yapacağım. 1 2 3 trabzanınızın boyu kadar çekebilirsiniz. Hepsini bakın hepsini birlikte çektim. Ve buraya bir zincir attım. Önden sayalım. 1 2 3 dördüncüye bir sık iğne ile bağladım. Bakın. Bir örnek yaptık bile. 1 2 3 zincir çektim ve tekrar bakın aynı yere bu sık iğneyi yaptığım yere 2 trabzan. 1 2 ipimi aldım. Yine aynı yere 3 defa sararak bir fıstık yapacağım. 1 2 3 topladım ve bir zincir attım. 1 2 3 dördüncüye sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir çektim ve aynı yere 2 trabzan yaptım. Rahat örün arkadaşlar, bol örün burayı. Tekrar fıstığımı yaptım. Bakın örnek çok kolay bir örnek ve çok güzel bir örnek. 1 2 3 dördüncüye bir sık iğne yaptım. Şimdi burada arkadaşlar bir tane geriden yapacağım. Bakın 2 3. Önce örneğimi yaptım ve fıstığımı yaptım. Bağladım. Şimdi burada üçüncüye batıracağım. Dördüncüye değil de üçüncüye 1 2 üçüncüye batırdım. Bir tane geriye çektim. 1 2 3 zincir. Örneğimi kuracağım. Bakın artış noktasına kadar şimdi devam edeceğim.
Dördüncüye batırdım. 3 3 1 2 3 ve artış noktasının içine getirip bağladım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu şekilde 2 4 6 7 tane buraya örnek sığdırmış oldum. Şimdi buraya artış noktasının içine bir örnek yapacağım. Bakın arkadaşlar, buraya bir örnek yaptım. Bağladım. Burada bakın 1 2 üçüncüye bağladım. Arkada atlama yapmadan öbür kol ayrımına kadar geçeceğiz. Yetmeyen yerde atlamalar yaparak örneğimizin kurulumunu sağlayacağız. Pardon, burayı kolu bırakacaktık arkadaşlar. Hızımı kendim alamadım, buraya değil. Şimdi kolu bırakalım. Kolu bıraktım ve bakın buraya bir sık iğne yaptım. Şöyle, kusura bakmayın. Şu şekilde kolu bıraktım. Bakın. 1 2 3 zincir çektim ve tekrar buraya bir örnekle başladım. 1 2 trabzanımı yaptım. 3 topladım, bağladım. Burada bir şimdi 1 2 üçüncüye bağlayacağız arkadaşlar. 1 2 3 ve şimdi öbür kol ayrımına kadar örnekleri kurarak ilerleyeceğim. Dördüncüye batacağız. Şöyle 1 2 3 dördüncüye. Şimdi bu arkayı böyle örelim. Sona geldiğimizde bakın böyle oldu. Şimdi buraya yine örneğimi yapacağım. Ve zincirin içine bağladım. Şu. Şimdi buraya tekrar yine bir örnek yapalım. Çünkü ötekini de öyle geçmiştik. Şimdi bunu da aynı şekilde geçeceğiz. Kolu bırakalım. Şöyle. Şimdi buradan başlayacağız yine örneklerimizi yapmaya. Atlamayı unutmayacağız. Atlamamız var çünkü. Yani arkadaşlar buraya da bu örnek sayısı kadar 2, 4, 6, 8 tane örnek yerleştireceğiz. Şimdi bakın buraya birinciyi yaptım. Bir ikinciden başladım burada da. Ve şimdi devam edeceğim. 3 tane yaptıktan sonra bir tanesini yine noksan atlayacağım. Şimdi öreyim, bakın böyle görün. Tığım ipime biraz kalın geldi. 1 2 3 bakın arkadaşlar, şimdi burada örneğimi kuracağım. Buraya o 8 taneyi sığdıracağım. 1 2 üçüncüye atladım. 4 örneğimiz oldu. Tekrar şimdi burada normal devam edeceğim. 3 4 kurmaya devam ediyorum. Kaç örneğimiz oldu? 2 4 6 2 4 6. Burada şöyle yapalım. Yine bir geriden yapalım. Çünkü bu tarafa doğru yatarak geldiği için burada gidişat fark ediyor. 1 2 üçüncüye batırdım ve bakın. Şimdi buraya da bir örnek yaptığımızda 8 tane örnek olacak. Aynı sayıda yapmamız gerekiyor. Ve en sonki trabzana bağladım. Bakın böyle bir ayar çektim. 2 4 6 8.
Burada da 2, 4, 6, 8 geçiştekiyle birlikte ve aynı yaptık. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve çevirdim. Bakın her örneğe ayrı işlemi uygulayacağız. Şimdi birinci örnekteyim. Buraya iyi bakın arkadaşlar. Şimdi tepelere batmayacağız. Bakın burada bir fıstık, 2 de trabzanımız var. Şimdi şurada bakın boşluktan batırdım. Tekrar bu tarafki boşluğundan aldım. Bakın şöyle. Fıstık üstte kaldı. Tepe noktaya batırmadım. İpimi alıp buraya bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı bakın. Boşluğundan aldım. Çektim ve buraya bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı aldım ve 3 tane yaptım. Bakın. Şimdi bir tane de bu zincir boşluğunu alıp yapalım. Bakın böyle. Şimdi bir örneğin üzerini yaptık. O yüzden kalın tığ kullandık. Daha bir yumuşak düşürsün diye. Çünkü öne bakın böyle düşüyor. Şimdi bakın öbür örneğe geldik. Hiç zincir yok arada. Fıstığı boşluğundan aldım. Bir trabzan yaptım. Tekrar sıradaki trabzanı aldım. Bakın. Boşluğundan yaptım. 2. Tekrar 3. trabzan. Bakın. 3 oldu. 4.'yü de zincir boşluğunun içine. Yine yapalım. Bakın 4 tane burada olacak. 1, 2, 3 bir de zincir boşluğu 4. Fıstığı boşluğundan aldım ve bir trabzan yaptım. Tekrar sıradaki trabzanı ve 4.'yü de boşluktan yaptım ve bakın ön yüzde örneğimiz oluştu. Şimdi hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yaptıkça eliniz alışır zaten. Bunun güzel durmasının tek formülü biraz gevşek örmek. O yüzden de tığımızı kalın tuttuk. Evet arkadaşlar, şimdi tüm örneklere bu işlemi yapalım. Şurası sizi yanıltmasın. Bakın burada da örnekler aynı şekilde duruyor. Şimdi oraya kadar öreyim, göstereyim orayı da. Yani değişen bir şey yok. Bakın şimdi buraya geldim ya. Şimdi bunu yine boşluktan şuradan alacağız. Böyle. Şimdi burada fıstık gözüküyor sadece. Boşluğundan alacağız arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde. Bakın. Bu örnek güzel duruyor. Yapıldıkça üst üste biriktikçe belli oluyor. O yüzden biraz ördükten sonra ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Biz hani burada tam gözükmüyor. Örmek gerekiyor çünkü. Ve sıramı tamamlayacağım. Sonra bir üst sıraya geçeceğim. Evet, sonuncuya kadar yaptım. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın ön yüzdeyiz. Dörtlü gruplarımız burada duruyor. Şimdi buraya 3 zincir çektim ve bakın birinciden yine örneğimi yapmaya başlayacağım. Böyle. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, dördüncüye. Bakın dördüncü dediğimiz burada zincir içine bastığımız trabzanımız. Dördüncünün üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Örneğimi yapacağım. 2 trabzan. 1 fıstık. Bak. Şimdi bu örneğin üzerindekileri bırakıp öteki örneğin ilk trabzanına sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3. Ve
Bak. Tek püf noktası. 1, 2, 3, dördüncü dediğim, bakın ilk örneğin birinci trabzana. Böyle. Ve böyle büyüteceğiz arkadaşlar. Arka sırada trabzanlı sıralarımız. Önde fıstıklı sıralarımız. Bakın. 3. Şimdi 1, 2, 3, dördüncüye. Şaşırma ihtimali 0,1 model arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi arka sıradan da trabzanlarımızı yaptığımızda örneklerimiz pıtır pıtır ortaya çıkmaya başlıyor ve ilerlemeye başlıyor. Yeleğimin boyu gayet güzel oldu. Kaç örnek yaptığımı söyleyeceğim size, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 örnek yaptım. Fıstıklı sıramı da yaptıktan sonra bu şekilde etek ucunu bırakacağım arkadaşlarım. Şimdi bakın ön yüzdeyim. Bir de kenar tığlaması yapacağım. Şöyle. Şimdi buradan yukarıya doğru gideceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın sık iğne yapıp battığım yer var ya, buraya batırarak 3 kere sararak bir fıstık yapacağım. Şöyle hafif uzun. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Bakın bu örneklerin çıkış noktaları var ya, şuralar. Bağlantı yeri. Buraya bağladım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere batırıp 3 kere sararak bir fıstık yaptım. Topladım, bağladım. Tekrar bakın öbür bağlantı yerine geldim. Şöyle. Mesafeyi ayarlayın. Ya da başka bir tığlamada yapabilirsiniz. Hani fıstıklı olduğu için bu kenarı da fıstıklı götüreyim istedim. Bakın şöyle birleşiyor ve gayet güzel bir görüntü çıkartıyor. 1, 2, 3 zincir. 3 defa sararak bir fıstık. Topladım, bağladım. Öbür bağlantı yerine geldim. 1, 2, 3 zincir. 3 defa sararak bir fıstık. Böyle. Trabzanlı yere geldiğimizde burada da aynısını yapacağız arkadaşlar. 3. Şöyle mesafeyi ayarlayın. Bakın. Şuraya boşluğa geleceğim. Şöyle uzandığı kadar uzatacağım. Bir bağlantı yerine bir boşluğa yapsak olur burada. Tamamen göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. 1, 2, 3. Buraya 2 tane daha sığar gibi. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde yakayı da dolaşacağım. Burada bir kanal oluşturacağım. İpimi bağlamak için bir zincir çektim. Ve şöyle şuraya bakın batırdım. Tekrar bir zincir daha. Şimdi gözüken trabzanı boşluğundan alarak bakın. Şöyle bir trabzan yaptım. Sıradakinin tepe noktasına yarım sık iğne yaptım. Bakın. Sıradakine boşluğundan aldım. Sıradakini tepe noktasından yarım trabzan olarak çektim. Sıradakini boşluğundan aldım. Hemen bakın bir tepe noktaya yarım trabzan, bir tane boşluktan alarak bir trabzan. Tepe noktaya yarım, boşluktan alarak bir trabzan yaptım. Böyle. Şimdi şu artışlarımıza geldiğimizde, evet arkadaşlar, buraya geldiğimizde bakın bu artışı atlayın. Şurada bir iki tane var ya artış V'ler. Şuraya geçin. Yani buradan direkt geçin. Ve tekrar yine aynı şekilde yapalım. Ve en son kolunu göstereceğim.
Şimdi bu yakayı böyle yapıp öbür yakayı da aşağıya doğru inelim ve kolumuzun tığlamasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, kola geldiğimizde kolu da fıstıklı yapacağım. Bakın şurada bir yan yatık fıstığımız var. Şurada. Şuradan şöyle tığımı buradan alacağım. İpimi bağlayacağım. 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya bir fıstık yapacağım. 2 kere sardım bu fıstığı kaba olmasın diye. Bakın. Şöyle yatırdığımda şuraya denk geliyor. 1, 2, 3. Tekrar bir fıstık yapacağım. 2 atlayıp üçüncüye bağlayacağız arkadaşlar. Öyle güzel oluyor. Ötekini yaptım ben. Bakın 1, 2, üçüncüye bağladım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atlayıp üçüncüye. 1, 2, 3 zincir. Fıstığımı yaptım. Topladım. Bağladım. 1, 2, üçüncüye. Böyle arkadaşlar, bu şekilde. Arada sesler geliyor, kusura bakmayın. Üst katta tadilat var herhalde. Bayağı bir ses geliyor bugün. Dün de öyleydi. O yüzden kusura bakmayın. Hani sesler durduramıyoruz. Şöyle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım, şöyle göstereyim. Bakın yeleğimizin düğmelerini de diktim. Ben iri düğme seviyorum biraz. O yüzden bakın şöyle biraz tok tok düğmeler diktim. İpimi de 2 kat yapıp zincir çektim. Bu yaptığım tünelden takacağım bakın. Şöyle yapayım. Şimdi birbirinin üstüne geliyor ya burası. Şunu biraz geriden şuradan alacağım. Takmak isterseniz, yani takmak istemezseniz de takmayın. Ben bir bağcık seviyor gibiyim. Çoğu yeleğimde de bağcık kullanıyorum. Bakın böyle şuradan öbüründe buraya kadar getireceğim. Süs olarak da durabilir. Ucuna emzik bağlayabilirsiniz. Şey yaptığınızda mesela bu yeleği giydirdiğinizde ucuna emziğini bağlayıp diğeri düşmemesini sağlayabilirsiniz. Çok amaçlı kullanılabilir. Şöyle geçireceğiz şimdi bunu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım siz de çok beğenir ve örersiniz. Paylaşarak da bana destek çıkarsınız. Şimdi böyle arkadaşlar. Başta da göstermiştim zaten. Evet arkadaşlar, şöyle taktım, bitirdim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.